Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte bir şöyle güzelce Suriye haritası karşımıza gelsin mi? Her taraf yemyeşil, çok küçücük alanlar kaldı. Sonunda beklediğimiz olaylar şükürler olsun ki gerçekleşti. Kıymetli dostlar, bugün itibariyle yani 19 Ocak 2026 itibariyle görmüş olduğunuz Suriye son durum haritası karşınızda. Şöyle haritaya uzaktan baktığımızda bile gerçekten de insanın içini büyük bir mutluluk kaplıyor. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken bölgeler vardı. Aynel Arap, mesela Haseke, Kamışlı, yani terör örgütü YPG PKK'nın elinde şu an sarıyla boyalı halde 3 farklı şehir kaldı diyebiliriz büyük ölçüde. Geri kalanı Suriye Milli Ordusu tarafından görmüş olacağınız üzere yaklaşık 2-3 gün içerisinde kurtarıldı. Ayn İsa hattının özellikle de bugün birleştirilmesi çok önemliydi. Tel Abyad'la Rakka arasındaki bağlantıydı Ayn İsa ve aslında Ayn İsa'nın bugün itibariyle alınmasıyla birlikte Aynel Arap'a Haseke'den özellikle de terör örgütü YPG PKK'nın hiçbir şekilde yardımı gitmeyecek bu vakitten sonra. Aslında terör örgütü YPG PKK Aynel Arap'a sıkışıp kaldı. Devamında özellikle dün gece saatlerinde terör örgütü YPG PKK bileceğiniz üzere Suriye hükümetiyle bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın detaylarına birazdan geleceğiz ama Haseke bölgesinde terör örgütü YPG PKK yenilgiye hazmedemediğinden dolayı sivillere ateş açmıştı ve bu doğrultuda özellikle de Arap kabileleri Deir ez-Zor'dan, Rakka'dan Haseke'ye katledilen Arapları kurtarmak için yola çıkmışlardı. Dün gecenin öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Yani kıymetli dostlar, uzun lafın kısası Türkiye'nin Suriye'de planladığı harita büyük ölçüde gerçekleşmiş oldu. Sadece bizim değil, aynı zamanda Suriye halkının planlamış olduğu haritaydı. Dün gece saatlerinde YPG PKK ile 14 maddelik bir anlaşma imzalamıştı Ahmet Şara yönetimi. 14 maddelik anlaşmada şehir bundan sonraki dönemde nasıl bir yol haritası çizilecek, bunların hepsinden bahsedilmişti. Sizler için özellikle de şehirlerin durumu. Şimdi dedik ya, işte Aynel Araplar, Kamışçılar, buralarda ne olacak? Halen mesela sarı olan YPG PKK kontrolünde gözüken bölgeler var. Oraların son durumuna ilişkin aslında dün gece önemli ipuçları verilmişti. Deir ez-Zor ve Rakka kısmına bakalım. Kıymetli dostlar, Deir ez-Zor ve Rakka tam olarak Suriye yönetimine devredilecek. Bu iki vilayet hem idari hem de askeri olarak tamamen ve derhal Suriye hükümetine devredilecekti. Ayrıca memur olarak sözde çalışanlar da devlet kadrosuna alınacaktı. Hemen devamında Haseke. Haseke'de de kurumsal entegrasyon hedefleniyor. Vilayetlerdeki tüm sivil kurumlar Suriye devletine bağlanacaktı. Yönetim şekline geldiğimizde şehre Suriye yönetimi bir vali atayacaktı. Bu konuda da bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılacağı söyleniyor. Devamında önemli kısımlardan Aynel Arap. Aynel Arap kıymetli dostlar, ağır askeri varlık tamamen şehirden çekilecek YPG'ye ait. Devamında güvenliği kim sağlayacak Aynel Arap'ta? Şehir halkından oluşan idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı yerel bir polis gücü kurulacak. Akabinde Afrin ve Şeyh Maksut. Afrin ve Şeyh Maksut bölgelerinden de geri dönüş sağlanacak. Bu bölgelerdeki sakinlerin evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönmeleri için çalışmalar yapılacaktı. Anlaşmanın son kısmında da 2 tane kritik madde bulunmakta. Onlardan bir tanesi sınır kapıları. Bileceğiniz üzere Aynel Arap olsun veyahut da Kamışlı bölgesindeki sınır kapıları YPG PKK'nın kontrolündeydi. Bu bölgelerdeki sınır kapıları tamamıyla Suriye yönetimine devredilecek ve devamında petrol gaz sahaları buralarda bundan sonraki dönemde Suriye yönetiminin kontrolünde olacak. Diyebilirsiniz, petrolü kesilen veyahut da parası kesilen terör örgütü YPG PKK ne yapar? Tabii ki de kimseden hiçbir şekilde destek alamayacağı için kendi içerisine bırakın o haritada küçük sarılıklar 2-3 güne kadar dursun, hadi bir hafta. Yani maksimum bilemediğiniz bir ay içerisinde inşallah Suriye haritası tamamıyla yeşile dönecek. Devamında hep birlikte şöyle bir sahaya inelim mi? Şimdi Suriye harekatı 2-3 gündür devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde tüm gelişmeler yaşandı ama özellikle de sahadan elimize gelen videolarda Türk yapımı zırhlı kara araçlarının aktif bir şekilde Suriye ordusu tarafından kullanıldığını görmüştük. Amazonlar olsun, Kirpikler olsun. Mesela bugün elimize ulaşan görüntülerde görmüş olacağınız üzere YPG PKK'nın paçavrasını Türkiye üretimi Kobra 2 zırhlı aracın üzerine çıkarak Suriye askerleri bu şekilde indirmişti. Yani sahada birçok elimize video ulaştı. Zaten çoğunuz görmüşsünüzdür. Türk yapımı zırhlı araçlar kısacası
açıkçası kısa süren o Suriye'yi kurtarma operasyonunda aktif bir şekilde kullanılmıştı. Ama fark ettiniz değil mi? Özellikle de Türkiye'nin Suriye'ye nasıl bir destek verdiği çok merak ediliyordu. Aslında yavaş yavaş kara araçlarından destek başlamış. Hem de güzel destek verilmiş. Yani ben bıkmıştım. Yani koskoca Suriye ordusundan bahsediyorduk şu an. Eskiye nazaran kontrollü bir yapı mevcuttu. Yani o ne öyle her yere pikaplarla gidiyor geliyor. Ben sahada gerçekten Türk yapımı zırhlı araçları görünce çok mutlu oldum. Dedim ki evet, bir şeyler profesyonelleşmeye başlamış. Bunun arka planında kim var? Tahmin edeceğiniz üzere Türkiye. Yani bizdeniz. Devamında kıymetli dostlar, şimdi uzunca bir süredir de biz Tişrin Barajı'nı konuşuyorduk değil mi? İşte Tişrin Barajı alındı. Tişrin Barajı'na çatışmalar yaşanıyor falan filan. Bugün sabah saatleri itibariyle Tişrin Barajı mevzusu da kapanmış oldu. Elhamdülillah. Görüntüler bu şekildeydi. Şimdi birazcık da kendi görüşlerimi sizlere aktaracağım. Yalana gerek yok. Zaman zaman dedik ki YPG PKK halen işte Fırat'ın doğusunda. Neyi bekliyoruz? Niye harekat yapmıyoruz? Niye YPG PKK'yı bir an önce def etmiyoruz? Suriye toprakları neden özgürleştirilmiyor diye sorular aklımıza zaman zaman gelirdi. Fakat gördük ki kıymetli dostlar, Hakan Fidan'ın da bu konuda bir açıklaması vardı. Devlet bazen geç devreye girebilir ama günün sonunda illaki devreye girer. Dün itibariyle 2-3 günde Suriye'de nasıl harita tamamıyla yeşilleniverdi, nasıl Suriye yönetimi büyük ölçüde kontrolü sağladı gördünüz değil mi? Yani YPG PKK'nın 2-3 günlük canı varmış. Onu da fark ettik. Ahmet Çara şu an özellikle de güçlü bir pozisyonda. Dün mesela Mazlum Abdi ile görüşeceklerdi, terör elebaşıyla. Ahmet Çara diyor ki kötü hava koşullarından dolayı görüşme ertelendi diyordu. Diplomatik olarak böyle bir aşamada. Özellikle de Fransa-Amerika bağlantısını da sağlam bir şekilde kurdu Ahmet Çara Türkiye'nin önderliğinde. Ne oldu? YPG PKK yalnızlaştı. Yalnızlaşan YPG PKK kime sığınır kıymetli dostlar şu aşamada? İsrail'e sığındı. YPG PKK'lılar İsrail televizyonlarında resmen ağlıyorlardı. Bizi yalnız bıraktınız diye. Detaylar bir karşımıza gelsin. Eski sözde YPG PKK terör örgütü sözcüsü Mustafa Bali İsrail medyasına dün açıklamalar yapmıştı. Mustafa Bali'nin açıklamaları şu şekildeydi. İsrail'den hayal kırıklığına uğradık. ABD ve Batı bizi terk etti. Bize ihanet etti. Köpeklerin önüne attı. İsrail Suriye ordusuna karşı Kürtlere yardım etmek için hiçbir şey yapmadı. Sözde Kürt güçlerinin geri çekilmesine ve çöküşüne neden oldu diye bu şekilde bir açıklama yapmıştı Mustafa Bali. Tabii stüdyoda büyük bir sessizlik hakimdi. Bu konunun üzerine pek de konuşmadılar. Onu belirteyim. Durun, devam ediyoruz. YPG PKK'nın destekçilerinden de açıklamalar gelmişti. Mesela Senatör Graham. Bileceğiniz üzere ABD'deki Senatör Graham YPG PKK ve İsrail'in bir numaralı destekçisidir. Trump'la da arası iyidir, yani kötü değildir. Senatör Graham, hani dün dedim ya 14 maddelik YPG PKK ile Suriye yönetim bir anlaşma imzaladı diye. Bu anlaşma sonrasında sosyal medya hesabından bazı sorular sormuştu. Sorularda Türkiye'yi alakadar eden kısımlar da vardı. Diyordu ki Graham, Suriye SDG anlaşması ile ilgili endişelerim ve sorularım var. Birincisi, bu ateşkes anlaşması Türkiye dışındaki herhangi bir bölgesel ortakla müzakere edildi mi? Son dönemde sözde Kürt bölgelerine yönelik herhangi bir müdahalede Türk kuvvetleri yer aldı mı? Bu anlaşma gelecekte bu bölgede Türk askerlerinin bulunmasını öngörüyor mu? Son olarak bu anlaşma müzakere edilmeden önce İsrail ile herhangi bir temas veya koordinasyon kuruldu mu ve eğer varsa nasıl bir katkı sundular diye Senatör Graham açıklamalarını sonlandırmıştı. Bu Amerika'daki YPG PKK İsrail destekçileri var ya, son birkaç haftadır gerçekten de neye uğradığını şaşırdılar. İlk olarak bunların karın ağrısı nerede başladı biliyor musunuz? Hani Gazze'de özellikle de Trump'ın şu son dönemde ciddi Türkiye'nin sürece dahil olmasını isteyen tavırları var ya, şu an yani İsrail basınına bakın, adamların dediği tek bir şey var. Biz Gazze sahasında kime karşı kaybettik? Amerika'ya, Katar'a ve Türkiye'ye karşı. Çünkü niye? Katar ve Türkiye Amerika'ya istediğini yaptırıyor. İsrail de buna ses edemiyor. Yani şu an Türkiye ve Katar'ın Amerika'yı etkisi altına aldığından bahsediyor İsrailler. Bir de bunun üstüne sözde işte bunların o Davut koridorları, kendi işte sözde vaat edilmiş toprakları da ellerinden 2 günde gidince neye uğradıklarını şaşırdılar. Ve saçma sapan bu şekilde neymiş? Türk ordusu konuşlanacak mı? Sana ne? Türk ordusu konuşlanmasına ne gerek var? Ben sizlere ne dedim? Harekat dedim. Yakındır dedim ama dedim Türkiye dedim sahaya inmez dedim. Çünkü Suriye yönetimi bile bakın 2-3 günde bunların nasıl içinden geçti? Bunların canı, bunların takati yoktu ki hiçbir şekilde. Çünkü niye? Destek arkalarından çekilmişti. Bizim önümüz dümdüzdü. Anladınız mı? Zaten bunların yaşanacağı da az buçuk belliydi. Yani kıymetli dostlar, emin olun İsrail'in elinden bir şeyler gelseydi yine dün bir şeyler yaparlardı. Ama yok. Biz diplomatik olarak
o adımların hepsinin önünü kesmiştik. Türkiye diplomatik olarak bu Suriye harekatının arkasındaydı. Zemini Türkiye hazırlamıştı. Bundan dolayı takır takır 2-3 günde bu aşamaya geldik. Kendileri de şey diyor işte, Dürzüleri savunduğunuz gibi bizi niye savunmuyorsunuz YPG PKK'lılar? İşte onlara diyor hava kuvvetlere destek veriyordunuz Dürzülere, bize niye destek vermiyorsunuz? Şaşkınız diyor. YPG PKK'lılar kime sırtını dayadıysa güzelce hançerlendi. İşini bitiren bunları bıraktı, kullanıp attı. Ya biz senelerdir dil dökmedik mi? Gelin bakın, olmaz. Arkanızda bir onun bayrağını, bir bunun bayrağını sallayarak hiçbir yere varamazsınız. Gelin Suriye yönetimiyle tek bir çatı altında olun dedik değil mi bunun? Ama kıymetli dostlar dinlemediler. Günün sonunda da böyle. Çekildikçe çekiliyorlar. Sözde stratejik geri çekilmeymiş. Hep öyle olur ya zaten. Tüneller kazmaya başlarlardı. Ne oldu? Kazdıkları tüneller ne oldu mesela, anladınız mı? Hepsi bomboş. Hiçbir işlerini de yaramadı. Bundan sonraki süreçte Suriye inşallah çok güzel bir vaziyete bürünecek ve Türkiye'de diplomatik olarak atmış olduğu adımları ve gerekse de askeri olarak atmış olduğu adımların meyvesini çok daha güzel bir şekilde yiyecek. En basitinden Suriye petrol kaynaklarına kavuştu kıymetli dostlar. Yani gelir kaynağı şu an Suriye'nin bundan sonraki dönemde Suriye yönetiminin elinde olacak. Dolaylı olarak bu durum Türkiye'de yansımayacak mı? İnşallah her şeyin bir zamanı var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 2015 yılında paylaşmış olduğu tweette dün sosyal medyada gündem oldu. Mesela Cumhurbaşkanımız Erdoğan ta o günden bugünleri görmüştü. Ne diyordu? Tüm dünyaya sesleniyorum, bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz diyordu. Tarih 26.06.2015. Bugüne gelecek olduğumuzda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dediği şeyler harfiyen yerine getirildi. O iş bitti. Allah razı olsun herkesten. Amerika Birleşik Devletleri'nden, özellikle Trump'tan Grönland'a yönelik çok dikkat çekici bir çıkış geldi. Aslında bu Grönland ifadelerinde Trump'ın kurmuş olduğu cümlelerin hepsi dikkat çekici ama bu seferki bambaşka. Trump'ın birinci hedefi nedir? Kendisine sorsanız Nobel Barış Ödülünü almaktır değil mi? Nobel Norveç'ten geçer. Kıymetli dostlar, bugün Norveç Başbakanına bir atıfta bulunmuştu Trump ve aynen şu cümleleri kuruyordu. ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'ye ABD'nin Grönland'ı ihlak edeceğini belirttiği mektup gönderdi. Trump diyordu ki, sevgili Jonas Norveç Başbakanı, ülkenizin 8 savaşı durdurmama rağmen bana Nobel Barış Ödülü vermemeye karar verdiğini göz önünde bulundurarak artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmiyorum. Yalnızca ABD için neyin doğru olduğunu düşünebilirim. Danimarka Grönland'ı Rusya veya Çin'den koruyamaz. Zaten neden mülkiyet hakkına sahipler ki? Yazılı bir belge yok. Sadece yüzlerce yıl önce bir geminin oraya yanaştığı söyleniyor ama bizim de oraya yanaşan gemilerimiz vardı. NATO'nun kuruluşundan bu yana herkesten daha fazla NATO için çalıştık. Şimdi NATO'nun da ABD için bir şeyler yapması gerekiyor. Grönland'ın tam ve mutlak kontrolüne sahip olmadığımız sürece dünya güvenli olmayacak. Teşekkür ederim diye Trump Norveç Başbakanı'na göndermiş olduğu mektubu sonlandırmıştı. Bazen var ya diyorum, ulan biz nasıl bir döneme denk geldik ya. Adam zorla Nobel Barış Ödülünü istiyor. Ve ödülü bana vermediğiniz için de diyor, bundan sonra diyor artık savaş isteyeceğim diyor. Böyle bir olay olur mu kıymetli dostlar? Tabii şimdi Grönland'ı ilhak edecek Trump kafaya koydu. Avrupa'dan, İngiltere'den saçma sapan çıkışlar gelmeye devam ediyor. Ayın 16'sında Almanya 15 tane asker indirdi Grönland'a. 18'inde hop apar topar Trump'ın o yaptırım, gümrük vergileri açıklamaları gündem olunca hemen geri çekti askerleri. 2 gün durdu yani Almanların askerleri. Bugüne geldiğimizde de mesela Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil bugün diyor ki, sürekli olarak Trump'ın yeni provokasyonlarına maruz kalıyoruz. Bir sınır var ve biz bu sınıra artık ulaştık diye bir açıklama yapmıştı. Ne yapacaklar çok merak ediyorum. Almanya mesela bir sınıra ulaşmış ya, ne yapacak? Sizin sınırınızı gördük. 2 gün zor tuttunuz askerlerinizi Grönland'da. O da 15 tane. Ellerinde silah falan bir şey de görmedik yani doğru düzgün. Kıymetli dostlar, Almanlar kusura bakmayın köşesine çekildi. Amerika Birleşik Devletleri onun polisliğini yaptı. Güvenlikten yana yıllardır Amerika kendi güvenliklerini sağladığından dolayı sıkıntıları, stresleri yoktu. Paso üretime çalıştılar 2. Dünya Savaşı'ndan beridir. Biz ne yaptık? Bizim sağımız solumuz ateş çemberiydi yıllardır. Biz bir işimize bakamadık ki. Biz bir üretime odaklanamadık ki. Sonra ne oldu? Millet BMW'ye bindi. Millet Mercedes'e bindi. Ne yapacaksınız? Amerika'ya BMW göndermekten vaz mı geçeceksiniz? Anca sizin yapacağınız yaptırım Amerika'ya bu olur bu vakitten sonra. Hepsi aslında geçmişte yaptıklarının bedelini ödüyor. Yıllardır hiçbir şekilde savunmaya yatırım yapmadılar. Bizim zaten aslan payını savunma sanayimiz aldı. Terör operasyonları aldı. Bizim canımız çıktı. Kaç trilyon dolarlar paramız gitti. Bunlar hiçbir şekilde savunma, güvenlikten yana stresleri, sıkıntıları
politikaları yoktu. Hep iç ekonomiye, hep böyle üretim bazlı sivil ekonomiye yöneldiler. Tamam belki ekonomileri düzeldi ama kendi memleketleri güvende değil. İttifaklarını koruyamıyorlar. Avrupa Birliği üyesi ülkeler her gün tehdit ediliyor. Almanlar, Avrupalılar, Fransızlar boş boş açıklamalar yapıyor. Son olarak da tabii bu durumu fırsat bilen Rusya her gün şov yapmaya devam ediyor. Kıymetli dostlar, bugün mesela Rusya lideri Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev diyordu ki Başkan Putin Grönland'ı ele geçirme konusunda ABD Başkanı Trump'ın gerekçesini anlıyor diyordu. Yani çok normal. Rusya'nın eline böyle bir koz verirseniz Rusya bunun üstünde tepinir. Ayrıca mesela Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov o da diyor ki son dönemde diyor Avrupa'dan ılımlı sinyaller alıyoruz İngiltere hariç. Eğer ki Avrupa ülkeleri Rusya ile arayı tekrar düzeltmek istiyorsa biz buna açığız diyor. Yani şuna sinyal çakıyor. Sen Amerika ile aran açılırsa Rusya'ya gelebilirsin. Yani adamlar kendi ülkesini düşündüğünden dolayı doğal olarak böyle bir diplomatik hamlede bulunuyorlar. Hani önceden bunlar masayı kurarlardı ya sözde. İşte bugün masada menü oldular. Gerçekten de garip bir durum. Yani bizim tek bir çıkaracağımız sonuç var. Kendi güvenliğini kendin sağlayamıyorsan günün birinde o bedel kapına gelir ve o bedeli ödersin. Anladınız mı? Olayın özeti budur diyorum ve bugün gelişmeleri sizlere aktarmış oluyorum elimden geldiğince. O zaman ne diyelim? Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.